Scream Fortress bu sene de huzurlarımızda. Bazı update notları, haritalar, tauntlar gibi bir takım eklemeler yapılmış. Ben de sizlerin huzurunda bu güncelleme ile ilgili bilgiler verip benim ne kadar beğenip beğenmediğimi dile getirmek istiyorum. O halde... 16. Scream Fortress güncellemesi bildiğiniz gibi şu anda oyunculara sunuldu. Bu güncelleme içerisinde eklenen şeyler liste halinde şu şekilde. 7 tane topluluk haritası, Menko mağazasında 4 yeni alay hareketi ve 1 yeni kasa eklendi. Haritalar sırasıyla Toxic, Dark Mesh, Freaky Fair, Cirrus, Outburst, Blaze Hatton ve Dynamite. Tahmin edebileceğiniz üzere bu haritalar sadece Halloween etkinliğine özel aktifleştirilebilecek haritalar arkadaşlar. Sizler de girip bunları deneyebilirsiniz. Menko mağazasına gelen tauntlar ise Crushing Defeat, Peace Out, Command and Clap, The Punchline. Eğer siz bu tauntları beğendiyseniz Menko Store ya da daha da mantıklısı takas sitelerinden edinebilirsiniz. Kasamıza gelecek olursak içerisinde şu anda sayamayacağım 21 farklı kozmetik var. Bunlar da yine topluluğun TF2 geliştiricilerine sunulup onay alarak oyuna eklenen bir başka kozmetik kümesi. Kozmetiklerin tamamına tek tek şu iyi mi şu kötü mü diye değinmek istemiyorum açıkçası. Çünkü buna gerek yoktur diye tahmin ederek şimdi bu güncelleme hakkındaki yorumlarımı ve deneyimlerimi sizinle paylaştığım kısma geçiyorum. Öncelikle bazı kozmetikleri beğensem dahi kozmetiklerin sınıf dağılımını beğenmedim. Yani 20 küsür tane kozmetik var ama tüm sınıfları kapsayan şapkaları çıkardığımızda genel skala hep pyro üzerinden gidilmiş. Soldier veya sniper kozmetiklerinin olmadığı gibi Scout'a gelen şu aptal kaskette tamamen yaratıcılıktan uzak bana göre. İlk jenerasyonda gelen şapkayı olduğu gibi alıp içine geçirilmiş bir top var. Vay be kanka, asla aklıma gelmeyen fikirler, helal olsun. Bu eşyanın gelmiş olması bu yaratıcılığın kaynağının Valve ofisinin lağım kanalları olduğunu düşünmeye itti. Tauntlara gelecek olursak da Command and Clap Taunt'u tam böyle hiç beğenmediğim ama dalga geçmek için alkışladığım bir taunt. O yüzden bu güncellemede beğenmediğim bir şey olursa bunu kullanacağım. Peace Out bir meme taunt'u, o yüzden ona tam anlamıyla kötü demek istemiyorum. Yine de aşırı beğendiğimi de söyleyemem. İlgilenenler için kafi bir tercih diyebilirim. Crushing Defeat bok gibi arkadaşlar. Kesinlikle bu geri zekalı taunt'a para vermeyin derim. Zaten kimsenin heavy taunt'una para vereceğini sanmıyorum ama taunt'un ne kadar uğraşılmamış olduğunu şöyle gösterebilirim. Heavy kuru kafayı kırınca kutu parçalara dökülüyor abi. Yani kemik olan kuru kafadan nasıl o şekilde büyükçe kutu parçaları dökülüyor? Bunu lütfen biri bana yorumlarda mantıklı bir şekilde izah etsin. Haritalar genel şablonda gayet iyiler ama iyi olmayan yeni oyun modu gelmiş. Bu oyun modu aslında bizim de bildiğimiz iki takımın da tüm noktaları ele geçirdiği bir oyun modu. Ama şöyle de büyük bir sorun var ki o da her iki takımın da base'lerinde tıpkı MVM'deki geliştirmelerin satıldığı birer mağaza olması. Şimdi ilk başta bu tamamen dengeli durabilir ama hayır abi, kesinlikle öyle değil. Siz Pyro'ya OP diyebilirsiniz veya benim gibi spy'ları genel şablonda diğer klaslara göre daha güçlü görebilirsiniz. Lakin bu haritada hiç beklenmedik şekilde Demoman aşırı güçlü. Şöyle ki bu mağazalarda normal Demoman yerine Demonite alırsanız paranızla başta diğer klasların aksine birincil ve ikinci silahlarınıza para yatırmanıza gerek kalmadan kendi karakterinize geliştirmeler yapıp aşırı OP olabiliyorsunuz. Daha hızlı koşup daha dayanıklı olup bir de kalkan dayanıklılığını birleştirdiğiniz zaman Heavy'nin dayanıklılığını havada karada ezebiliyorsunuz. Yetmediği gibi bir de kılıcın vuruş hızını, hasarını ve öldürdüğünüz kişilerden can çalmayı sağlayabiliyorsunuz. O da yetmiyor, öldürdükten sonra belli bir süre boyunca kritiğe sahip olabiliyorsunuz. Yani tam gelişmiş bir Demoman eğer ki göz parlatan alırsa hem canı hem de hızı inanılmaz derecede yükseltilmiş oluyor. Hem de hasarı ve vuruş hızı can çalmasıyla birleştiği için sanki bir değil 3 farklı yakın dövüş silahının birleşimini kullanmış gibi oluyorsunuz. Tüm geliştirmeleri yaptığınızda hala para kasmaya devam ettiğinizde de kendinizi belirli bir süre ölümsüz kalacak Uber matarasıyla tamamen durdurulamaz bir canavara dönüşüyorsunuz. Taretlerin bile önünde duramadığı nihai Demoman hiç ölmeden yüksek sayılarla killstreak yapabiliyor. Bu çok kötü bir harita. Direkt olarak bu güncellemenin ağzımda bıraktığı tat tamamen bok olmuştu bu haritada. Benim şahsi olarak beklentilerimden de kısaca bahsetmek gerekirse eğer, ben Ghostfort'taki Merasmus'un dakika başı gelmesinden bıktım. Yani o kadar uzun sürüyor ki bir maç bir türlü bitmek bilmiyor. Diyelim ki kendi kontratlarınızı yaptınız ve arkadaşlarınızla girdiniz. Arkadaşınız sizinle aynı yerleri yapmadıysa onun için tekrar Ghostfort'a girip onun içinde kastığınız zaman aynı çileyi ikinci defa çekmek zorundasınız. Bu dediğim olay sadece bu Scream Fortress'a özel değil arkadaşlar. Mesela bunun yanında kontrat bittiği
gittiğinde onu anında alamayız. Maçın bitmesini beklememiz gerekiyor. Ghostford haritasında Merasmus'u yenmek ve Ghostford haritasında puan kasmak olarak iki görevimiz var. Bu görevlerin birini yapmamız 45 dakikayı alabiliyor. Çünkü Merasmus sürekli olarak spawn olup duruyor ve onu yenmeden kontrol point noktasındaki süreyi azaltamıyoruz. Sistemim iyi olmadığı zamanlar bu görevi yaparken oyunun defalarca çöktüğünü net bir şekilde hatırlayabiliyorum ve eminim ki bunu şu anda yaşayan mutlaka birileri vardır. Kontrat tamamen bitmiş olsa bile son saniyede oyunun çöktüğünü veya elektriklerin gittiğini falan düşünün. O 45 dakikalık tüm emeğiniz çöp oldu. Yani benim istediğim şey anlık olarak gelişiminizin kayıt altına alınması. Tur bitimini beklememiz hiç akıl kârı bir hareket değil. Ya Merasmus'un gelme sıklığının azaltılması lazım ya da anlık görev takibinin aktif olması falan lazımdı. Onu da tabii ki de yapmadılar ve ileride de yapacaklarını sanmıyorum. Bu arada bazı haritalarda genel bir FPS düşüşte yaşadım. Yani tam olarak daha optimize edilmemişler fakat bu ileride kolayca düzeltilebilir. Hatta düzeltmişlerdir belki de. Yine de gelen yeni haritalar demek çok daha balkabağı paketi demek olduğundan iyi tarafından bakmaya çalıştım. İnternette bazı exploitler de çıkmış her sene olduğu gibi ama onlar yakın zamanda düzeltilebileceğini düşündüğüm için çok bu videoda yer vermedim. Diğer senelere nazaran daha sönük bir Halloween diyebilirim dostlar. Umarım sizin için yeterli ve doyurucu bir Halloween olmuştur. Şimdilik benden bu kadar diyelim. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracında buluşana dek hoşça kalın.